Oo, bekliyor bir de seni. Meydan okudu resmen sana. Oo. İşte bu. Oo. Güzel. Tam beklediğim şey oldu. Herkese merhabalar, Dead TV'ye hoş geldiniz. Ben Ogün. Bugün beraber Suç 101 isimli yeni bir filme başlıyoruz. Başrolü Chris Hemsworth sanırsam. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Kendisinin oynadığını biliyorum, o kadar. İyi seyirler dilerim. Bu ne, bir adam kendini temizliyor. Acaba böyle bir cinayet oldu, cinayetten sonra kendini temizlemeye mi çalışıyor? Yüz hatlarından tanıdım, direkt Chris Hemsworth diye sanırsam soy ismi. Acaba katilimiz direkt kendisi mi? Ya Suç 101 diye bir başlık olduğu için türüne bakmadı ama polisiye ya da katil temalı bir film olduğunu düşünüyorum. Aynen kendisiymiş. Baksana, kapı kolunu falan da temizliyor. Takım elbiseli, kapı kolunu kendisini temizliyor falan böyle. Bu adamlarda da silahlar var. Belli bir soygun ya da bir şey hazırlanıyorlar. Aha, ulan bu ismini hatırlayamadım ama sevdiğim bir oyuncu kendisi de. Birkaç filmde hatta dedektifi de oynadığını görmüştük. Tam bir Jason Statham havası var şu an yani. O elden bu araba falan böyle. Aynen Jason Statham havası var harbiden. Buddy. Arkadaşını almaya gidiyor. Diğer araba takip ettiği Buddy diye takip ettiği araba da kendisiyle aynı. Araba türüne ya da takım elbise falan her şey aynı. Bir ilişkileri var ama ne? Beraber ilerliyorlar. Lan bu kadını bayağıdır görmüyordum filmlerde. Catwoman'ın falan oynadığı farklı filmleri de var. Bu kadının da. Bayağıdır sanki sinemalarda yok diye hatırlıyorum. Golden Rose kuyumculuk. Aha, soygun işindeler anladığımız sanırsam. Ya da bir taşıma görevi mi? Gerildi, diğer araba tam arkasına geldiği için gerildi. Niye bu kadar gerildi? Bunlar asıl soygunuymuş, evet. O vücudunu temizlemesi falan, böyle kapı kollarını silmesen belliydi. Tamam. Katil değil de soyguncularmış aslında. Ortak değillermiş. Okey. Okey. Bu adamın yerine geçmeye çalıştı. Evet, o yüzden araba aynıymış. Oo, iki takım elmas. Yani bayağı yüklü bir yük olacak. 3 milyon dolar. Olay buradaymış. Bu yüzden böyle büyük bir soygun yapılıyor. Fakat bagajdaki adam ses çıkartamaz mı? Gerçek bir korumaya ihtiyacınız var diyor. Evet, adam bütün tedbiri almaya çalışıyor. Ama suçlumuz da hazırlıklı. Bu adam kesin polis. Bu adam bizi alacak, kesin polis. Plan ne? Kuyumculuğa geldiler bile. Park ettikleri zaman sanırsam soymaya çalışacak. Oo. Bayağı hazırlıklı. İki silah var ama. İki silah var. Bunu bilmiyor tabi. Gerçek elmaslar istiyor. Haberi de var. Kuzen, senin sıran. Hadi, silahın var biliyoruz. Hadi kuzen. Evet, silah var. Çok güzel. Tam senin sıran. Evet, yakalandı. İşte bu. Hadi. Vur gitsin lan. Çok güzel yakaladı. Iskaladı ama. Babasının silahı olduğu için patladı. Babasının silahı olduğu için kendisine patladı. Ulan. Sıçmış da çok iyi yakalamıştı aslında. Hayatı gözünün önünden geçti valla. Bak, her şey ne kadar planlı, adam hazırlanmış belli ama küçük bir detay bile ne kadar fark yaratıyor.
İkinci bir silah olayı. Hiç beklenilmeyen kuzen ne kadar iş yaptı. Ama işte o silahın öyle patlaması. Şu an büyük ihtimal kendisine bir rota çizmiş. Onunla ilerliyor. Onda son hız ilerlemeye çalışıyor ama peşine hazırcık kimse takılmamışken. Evet, çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Az daha işi bitiyordu. Lensleri de çıkartıyor zekice. Siyah lensler takmış. Çok iyi bir plan yapmış belli. Tabi aksaklıklar böyle olabilir de sonunda lensi ve arabanın bagajını falan çıplak ellerle kapattı. Parmak izleri kaldı. Acaba bunları heyecanda yani son anda olan olaylar gerçekleştiği için farkında olmadan mı yaptı? Bu kadın bir ters sigorta firmasından mı geliyor? Denetimleri mi yapıyor? Cam şeylere vurmaya çalışacak. Oo. Bence bu kadın ya tabii sigortacı falan diye gözükmeye çalışıyor ama bence bir hırsız şu anda numara yapıyor. Sadece ortamı gözlemliyor. Güvenlik açıklarını falan bulmaya çalışıyor. Bu tabloyu falan da çalacak şu an gözüne dikti. Tahminimce. Bu adam %100 polis ya. Bak o dandik araba falan böyle. Yani o yaşam tarzı, o yorgunluk, çökmüşlük hali %100 polis bu adam ya. Ya polis rolüne çok iyi uyuyor bu arada. Yani çok fazla... Aynen bak görüyoruz. Çok fazla filmde polis rolüne gördüm. Yani cidden uyuyor çünkü. O kalıba uyuyor. O yorgunluk, dedektif tarzı. Lou adamın ismi tamam. Dedektifmiş tamam. Dedektif Lou. Evet çok fazla ön bilgisi vardı. Evet silah tutukluk yaptı. Evet çok kurallı bir hırsızımız var. Yani bir adamın peşinden bir süredir kovalıyorlarmış. 101 ile ne alakası var? Zaman yavaş yavaş öğreneceğiz anladığımız kadarıyla. Ne oldu bir şey mi bıraktı? Bir şey mi düşürdü? Aa başından vurulmuş az bir şey sıyırmış. Oo ortaklığın kesinleştiği. Yani kadın yükselmek istiyor ama buna izin vermeyecekler anlaşılan. Biraz çünkü adam geçiştirmeye çalışıyor. Bence olacak şey şu. Kadın tamam o evle ilgili bayağı şey öğrendi. Belki de o kadın suç ekibine katabiliriz. Evet biraz sarsıldın tabi. Normal olarak. Evet korkuyor artık. Elmasları da verdi. Elmas hatırlarsanız kaba koymuştu. Bu adam bizim hem bilgi vericimiz hem de satıcımız sanırsam ama şu an aslında korkuyla yüzleşen, panik atak geçiren bir suçlumuzu görüyoruz. Kadın sürekli kendi uyku planına bakıyor. Çok düşük yani uyuyamıyor da. Aynen Sharon Combs. Bu kadın aracılığıyla giriş yapacak. Bu kadından bilgileri alacak. Bu kadına böyle takıntılı baktı ya belli hoşuna gitmedi. Niçin? Acaba? Evet bilgiyi nasıl elde ettiklerini bulmaya çalıştılar. Tamam, bilgi kaynağımıza herhalde bu genç anlasınlar. Siber güçlü bir hacker anladığımız kadarıyla. Sayesinde bilgileri edinebiliyoruz. Bu şehrin kadını ise anladığımız kadarıyla iş yerinde yükselmeye çalışıyor ama yükseltmesine izin vermiyorlar. O yeni gelen kadını da o yüzden sevmedi. Çünkü hem kendinden daha genç hem de böyle bu kadar genç olmasına rağmen hem aynı masada oturuyorlar hem de kendi işini falan direkt ona verdiklerine göre ya ben kendince şey diye düşünüyor olabilir. Ben bunca yıldır çalışıyorum. Bana hiç böyle şeyler yapmıyorlar falan gibisinden. Bu çocuğu hatırlıyorum. Bu çocuk şeyde oynuyordu. Thomas Shelby'nin oğlunu falan da oynuyordu. Cesaretini kaybetti diyor. Birisi geldi çat diye çarptı. Korkuyor. Her adımdan korkuyor. Acaba planlanmış bir şey mi birileri benden bir şey mi istiyor, bir şey mi bekliyor falan.
Cesaretini kaybetti harbiden. But there's nothing sudden about it. Red light. Bu kadını da biliyoruz. Bu No, I'm not okay. Top Gun'da da oynuyordu. Ünlü bir kadın. Evet, daha da fazla dikkat çekti. Polisler falan da geçiyor. Polis de kırmızı ışıkta duracak hatta. Polis hatta bu olayı görüp de işte gelecek buraya da. Dikkat çekmemeye çalışıyor ama. İkisi de birbirlerini böyle dikizlediler ya. Aslında hoşlandılar da. I don't have kids either. Güzel. Yani belki böyle kafasını dağıtır. Kadın cesaret edip de soracak mı? Aa, numarasını aldı kadının. Maya ismi, tamam. Tinder. You don't like smoothies? I don't even like to say the word smoothie. Güzel. I'm not screwing over anybody. What we provide is what people want most in the world after wealth. Birbirinden o kadar şu an açık konuşuyorlar ki yani sanki 10 yıllık arkadaşlarmış gibi. There was some type of violence used in the crime. Hepsi sahil bölgelerinde mi? He doesn't use violence. In every single case, he hits along the 101. 101 otoyolu üzerinde saldırmış her seferde. Last time was south, I bet the next time is north. Bu mu ipucumuz olacak? Yani sürekli o yerlerde devriye mi gezeceğiz? Mantıklı aslında. En azından bir çıkar yol var. Hiç yoktan iyidir. Aha. Acemi çocuk işte. Abi kaskını da açtı. O kadar acemice davranıyor ki şu an işte. Okey. Açgözlülük de olacak. Abi açgözlülük ve çok vakit kaybetti. Açgözlü davrandı. Çok acemice işler yaptı. Aha, kapılar kilitlenmiş. Baksana lan. Ben gerildim ya. Alarmı da çaldırttı. Biz de senin tipini biliyoruz. Gözlüğünü falan da açın. Kızı arasam mı falan diye düşünüyor. Mike. Çarptın adamı. Güzel, direkt konuya girdi sonunda. Yes. Okay. Şimdi ne olacak? The Blanquette de Veau is good. Supposed to be good. Pek adamlıkla bu adam ve bu kadın için uygun bir restoran değil belli. Basically, software development. Well, I have no idea what Blanket Eminim kendisi bilmiyordur. never come to a place like this. Yeah. Me neither. I think it's real. Sanırım Donati. I would not eat that. Definitely not. What would you eat? Güzel, hamburger. Severiz. Yok. Bunlar tabii ki de polislerimiz. I mean, don't you want something you can be excited about, something new? Aga be. Eşi ya da karısı, emin değilim, ya da kız arkadaşı başka bir kızla aldatmış kendisini. Maybe even move to the beach. The beach? Are you serious? You're the least beach person I know. I'm way more beach than you are. Bullshit. I'm more... What motivates you? Kazma soruları soruyor. Um, Sen kazma soruları soruyor. used to hand- So you think maybe we wanna... Kadın anlıyor ya, şu an adamın problemleri var. Maybe. Maybe. Okay. Maybe bizim için yeter. İyi. Yeah. Evet de aldık. Harika. Ama bir yalanda yaşıyorsun. Bunu unutma. Haberlere çıkmış. Aha, gördü de haberi. 101 soyguncusu ama bu 101 soyguncusunun kendisi değil. Sadece aynı şeyde çalışıyor. Aynı birlikte çalışıyor mu değilim.
tutarsızlık var. Evet, bunu da fark etti. Location fits, the target fits, the MO it fits. Lucy, I'm sorry, which been done now? Our guy never hurt anyone. Evet. Kendi içlerinde de bir çatışma var. Mr. Chasm, if you have nothing to hide, then you've got absolutely nothing to worry about. Yalan testi söküyorlar cidden. Kuyumcuyu. Are you also a parasite? Of. Direkt kadına yükleniyor bütün öfkesi, yüklüyor bütün öfkesini. And I need you to follow him. There's someone that gets Mike'ı takip ettirmek istiyor. Ki bir sonraki işi öğrensin. you let him do that. And then Oo. Yani Mike işi yapacak, iş bittikten sonra Mike'ı soyacaksın diyor. Ama bu çok daha riskli. Çünkü tam Mike kaçma esnasındayken Mike soymaya çalışırsa bu sefer çok zaman kaybederler ve polisler peşlerine takılır bile. Bu da Mike'ın adamı belli. Buttsex.com. Just the encryption location. Follow the steps. Yeah, it's funny. Just floats to the top. Aklına ilk bunun gelmesi. Garip cidden. Birbirlerini tanımıyorlar ya. Köpeğimi bul. Takip cihazı da koymuş arabaya. Evet, bir sonraki işin Sharon'dan bilgi almaya mı çalışacak? Ne yapmaya çalışacak? Sharon'ı şu an takip ediyor. Bir şekilde olaylara bağlanacağını düşünüyoruz ama nasıl? Ve nerede? Gerçek ismini kullandı bir de. Şu an böyle zengin birisi gibi işte aslında kendini tanıtmaya çalıştı. Herhalde bir randevu falan koparmaya çalışıp da belki de öyle temas kuracak. Böyle bilgileri almaya çalışacak. Come with the place? Huh. Evine davet etmiş bile Maya'yı. Photos, no music, no dancing. Someone needs to teach you how to be a human. Evet, kesinlikle. Şu an çok gizemli davranıyor tabii ki de. Ama kadın da aldırış etmiyor çünkü güzel vakit geçiriyor. Ama illaki bir şeylerin farkına varacak. Happy? Adam evet yani kadın da farkında, çok sürekli üzgün, böyle güvensiz falan davranıyor, korkak gibi davranıyor. Evet bak, kadın bile soruyor korkuyor musun diye. Yeah. Evet, eminim rüya gibi geliyordur, hayal gibi geliyordur böyle. Mükemmel ve hiç bitmesini istemediği bir rüya. Birisi izliyor, anladı. Evet, baksana. Birisi izliyor. Fark etti. İzleniyor. Ve tanınacak sanırsam. Restorandan çıkarken görmüştü. Ya tabii o kadar uzak mesafeden tanır mı emin değiliz ama. Takip cihazı arıyor. Arabasında. Buldu. Evet. Evini değiştirdi hemen. Yeni bir eve taşındı. Ama bir sürü şey öğrendi zaten. İstediklerini aldı. Senin bilgi kaynağın olan siber güvenlikçi adamını öğrendi. Aha, direkt geldi bile. I'm not expecting anything. Siber güvenlikçiye geldi. Evet. Başı dertte. How many more of these fucking garages you gonna make us do tonight, man? Arabayı arıyor teker teker. Have you? Buldu galiba. Üstü brandalı, örtülü. Buldu. Helal lan diyor. İzi buldu. Israrcı ve zeki bir dedektifimiz. Evet, şimdi adam da fark etti. Ortağının çok iyi bir iş çıkarttığını. Sharon'ın karşısına böyle bir çıkıyor. Böyle
tesadüf olarak rastladık diye. Or something. I swear, man. Güzel. İkna etti gibi kadını. Except for one microscopic speck. Aha, kan damlası. Evet. Enough to get DNA? Should be. Güzel. Bu çok iyi. Helal lan sana Leo. İzni buldurttu. How do you figure that? Because people who grow up in chaos crave order. Kaos içinde büyüyenler düzen ister. You talking about me or you? Maybe both. Yani birbirimize benziyoruz aslında diyor. Too close. You live alone, you're not married, you never have been. No children. Yani bu aslında randevu değil, bu başka bir şey. Zero risk to you, any huge upside, life-changing upside. Aa, That's okay. hırsızlık teklifinde bulunuyor. Hurt except maybe the shareholders of companies like Evet, durumu anladı Sharon şimdi. Hırsızsın. Oha, direkt konuya böyle girmek çok riskli bir hareket. I mean, you really think those guys give a fuck about you? Abi sen böyle mi yani yürüyeceğiz? Motorcu orada. Motorcu takip ediyor. Fark etti de. Motorcu kadını takip ediyor. Sharon'a gidiyor. Anladı da. Peşine koyulacak. Sharon dürüst ve namuslu kadını davrandı. Ve bu hırsızlık olayına katılmayacak ama peşinde 2 tane hırsız var şu an. Ne yapacaksın peki? Mike, planın ne? Bu çocuğu öldürmen lazım, motorcuyu. Open up to the presence of love. Bütün sırlarını bu şekilde gömmen lazım. Oo, bekliyor bir de seni. Meydan okudu resmen sana. Önüne geçmeye çalışacak ama anca bu böyle yöntemlerle Oo. İşte bu. Yani bu olaylar nasıl kurtulacaklar? Şehir merkezinde gibi bir yerler. 2 motorun da arabanın da plakaları ortaya çıkacak. Ve kimlikleri de ortaya çıkacak. Yani en azından suç kayıtları olacak. Oo. Güzel. Tam beklediğimiz şey oldu. İstediğimiz durum yaşandı. Adam hala ayakta ama büyük ihtimal. Nereye gidiyorsun? El hareketi çekiyor. Seni resmen bir yere çağırıyor. Yanında silahın var mı? Gördü. Karar hedefim var. Oo, kameralar da var bu arada. You understand? Anlamadı, hiç anlamadı. Bu yetmeyecek. Let's bring our left foot forward into our warrior two. Dedektifliğimiz yogaya başlamış. Gaze toward the sun. The source. Sharon'u gördü tanıdık yüz olarak. Sharon orada. Wonder if it's fun being as smart as you, Sharon. Evet. Doğru, gerçekleri doğruyu söylüyor. First yoga class. Pretty obvious, huh? Looks good on you. That's a very kind lie. Thank you. One with blacked out windows, like the one we found. This could be our guy, Lou. I'm on my way. Tamam, bir iz bulmuşlar. Bakalım. Ama tabii ki de bu bizim adam. Bizim adam değil ama. Bence bu bir yem. Hey, stand back. Hey, calling RA. Bir dona kaldı. Adam öldük kelepçeli onu hala diyor. Got enough. Which car? The black one, he says is his. Karış. Evet. Yanlış. İstedikleri adamlar bu değil. Evet. Bu 101 soyguncumuz değil. Silah yoktu. Silahı kendisi yerleştirdi. Well, then we have a problem. I don't want to bury anybody, but I saw what I saw. Dürüst davranıyor. Your statement.
Ama bu diğer dedektiflerse işte kendilerine, kendi itibarlarını çektirmek istemiyorlar. Kara leke olsun istemiyorlar. Aa, siyah adamımız ortağı için yalan söylemiş. Ya diğer adam için yalan söylemiş. Wow. Yani diyor sen ifadeni değiştir diyor. Ciddi şaka yapıyorsun. Bütün işi Sharon yaptı. Ama bu kadına yüklendi. Başarı. Ah, evin nasıl tilt olmuştur. Of course, I'm already on it. I think that's it, everybody. Good start. Acaba patlayıp da işte Mike'ı mı arayacak? Well, good things come to those who wait, Sharon. But I Seni geçiştirmeye çalışıyorlar. just would like to know that so I can start considering myself and maybe my clients. Oo, tehdit ediyor. Competitive, you're going to present them with numbers. I got a number for you, Sharon. 53. Ya yaşın çok geç diyor. Business know what those rich guys are really buying, and it's not 53. Of, yaşın çok geç diyor. Yani bu yaştan sonra başka bir firmada da iş bulamazsın diyor. Dürüst oldu sonunda sana karşı ama bu tabii ki en acısıydı. DNA sonuçları geldi. Yani kimliğine ulaşabileceğiz. Davis James diye birisinin ismi yazıyordu. Demek ki çocukluğunda suç işlemiş işte. Çocukluk resmi var anladığımız kadarıyla. Yani eski suç kaydı gözüküyordu. İsmini değiştirmiş. Tamam, gerçek kimliğini ama öğrenmiş oldular. Kumsal'da ya şu anda aklımda yani. Bir fotoğraf koysa kumsala. Kumsal fotoğrafı. Evet. Kumsal fotoğrafı çekti. Atacak internete. Evet. Ama tuzak da olabilir belki de. Bunu hesap... kız da bir de. Suç dünyasına girdi Sharon. Ama kesinlikle katılmıyoruz. Sen ne kadar boktan bir hayat yaşamış olursan ol, böyle bir şeye teşvik etmiyoruz. And have to declare to the IRS. You're looking at $11 million in that. Çok fazla para. What you guys call walk away money. Evet, emeklilik parası. Adam da yeni evine taşınıyor. İyi, sahil kenarında. Bizi takip etmeye çalışıyor. I got this address as a last James David. for a man by the Works, but I'd like to speak with you. Will you Dedektif de peşinde. Why don't you leave your number? Oğlunu ispiyonlamak istemiyor. Yani bir şeyler bilse bile söylemeyecek. Oğlu arıyor. James? Oğlu, evet. Tamam, okey. Evet, aradığı adamı buldu. Artık resmen dedi yani elimdesin dedi resmen. Seni yakaladım dedi oğlum. Kaçışın bir yer yok. O yüzden bu son işi yapacak ve sonra emekli olacak. Plan bu mu? Seriously? Isn't this what you want? Evet, bu son vurgunu yapacak. Security guard, I need a name. Kadın bayağı olaylara dahil tutuyor. Tabii ama sigorta şirketi olduğu için bu tarz bilgilerin hepsini biliyorlardı. Bence o motosikletli çocuk gelecek. Yakın zamanda. Gelmiş bile. Evet. Evet, kadını böyle şeyde bilgilendirmen lazımdı aslında. Mike. Peşinde birisi daha var diye bilgilendirmen lazımdı. Dedektife tüm olanları açıklasa belki de. Can I buy you a coffee? Evet, dedektife tüm olanları açıklayacak. What did you tell the guy who attacked you? I told him everything I told you. Aynen. Told us legal official with this. You're in. Black is ugly. Fuck. Evet. Yani
Ama dökersek dedi. Stay at my place. Be safe. Güzel, kendi evini açıyor bile. Tell me more about this Mike. Nasıl birisi olduğundan filan. Aradığı adam mavi gözlü filan. Nasıl bütün polisler böyle geç oldu, evime gitmem lazım falan ama adam nasıl takıntılı. Bir şehir dışına çıkmam lazım. The work thing. Ben gel beraber gidelim falan diyecek diye bakıyordum. Can you do me a favor? What's that? Can you just tell me the truth? Gerçeği söyle diye bana. Is it that you do? I told you. Hey, can I grab a drink? Kız artık yani iyice sinirleri bozulmaya başladı. Hiç yüzüne bakmıyor, hep yalan söylüyor. Past, you seem to have no family, you have no friends, you have... There's no... Yani kadın aslında anlaması gerekiyor. İllegally bir şeyler çeviriyor adam. Where I need to be. Yeah, okay. Emekliliğe ayrılmak istiyor ama. Evet, kadın en doğru olanı yapıyor. Hatta bu kadar süre kalması bile, yani adamın belli yani illegal bir işleri var. Bu kadar süre yanında kalmam bile garipti. Uçak geliyor. Bekliyor, soygun olacağını da biliyor. Ve iki farklı ekibin soyacağını da biliyor. Tamam, Sharon en azından kendini sağ salim bir şekilde daha fazla batmadan aradan çıkarttı kendini. Şimdi dedektif Lou işe koyuluyor. Bunca zamandır aradığı hırsızı yakalamaya şu kadar kaldı. İlk defa takım elbise falan yani takım elbise giyiyordu ama bu karşı normalde durmuyordu. Something like that. Evet, büyük gün. Sigara içemediği için ağzına sakızla doldurmaya çalışıyor. Büyük vurgun günü. Mike soygunu yapacak. Soygun çıkışında hem dedektif hem de motorcu hırsız kendisini bekliyor olacak. Hep ikinci adamları ele geçirip işte ikinci adamlar rolünde oynamaya çalışıyor. Mike da. Eminiz bagajda hatta. Right, you're good to go. Can I see some ID? Dedektif binmiş. Here you go. Good to go. Wow. Evet, tuzağa düştü. Peki diğer sürücü? Foster zaten uçakta aldılar, tamam. Diğer motorcu da buraya gelecek. Olay bu. Tamam, çok iyi. Güzel. Planı iyi kurmuşlar polislerde. Stood by now. Bu sefer lens kullanmadı bir de. You know, a few times a year. Çok gergin yani, çünkü bunca zamandır aradığı adam artık bir kol mesafesinde, bir kol uzunluğu mesafesinde. Wore those shoes once. They didn't suit me too well. Bu yüzden bir soyguncuyla başladın. Hadi de lan. Diyen için diyecek santim. Moved around a lot as a kid. Uzun bir yolculuk olacak gibi duruyor. I was a kid. I dreamt about having a Mustang. Kendisinde Mustang'i var. Ve kendisini tarif ediyor. Şu an hala farkında değil olayların Mike. Ama tedirgin oluyor. Sharon olaylardan çok sıkkın. Hiçbir şey istediği gibi olmadı. İçini döküyor. Güzel, güzel. İyi, bak bu hoş oldu. Sharon'cığım, ben bu sona kafiyim. Zaten abi işinden kovulacaktı bu olaylar ortaya çıktıktan sonra. Şu an gizlilik sürecinde olduğu için olaylar açığa çıkmaz ama olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten kovulacaktı. Bari böyle sonuçlansın. Acaba diğer polisler nerelere gizlendi? Mesela çünkü bu çocuğun nerede olacağını bilmiyorlar. Şu an büyük ihtimal o motosikletliyi, diğer çocuğu bulmak için ve artık herkesi eline geçirmedikleri anı bekliyorlar. Onun için böyle ilerliyorlar. Dedektifler. Suçüstü yapmaya da çalışıyorlar aynı zamanda. Nasıl gerginler. Evet. Baksana gerginlikleri nasıl. Her süreci adım adım görmek böyle. Gerilim filmi gibi bizde geliyor. Şu yumruk kavrayış bile.
Kavra sesini bile koymuşlar daha da gerilelim diye. Yeah, no, I gotta go. Any problems? Monroe'nun falan haberi de yok bu arada. Ya, olayları sen buraya kadar getirmek mi istediler? Diğer suçluyu da yakalamak için mi bunu yapıyorlar? Ama sivilleri habersiz tehlikeye attılar. Dedektiflerin işi mi bu? Yani sen dedektiflerin yaptığı işte harbiden iş değil. Sivilleri çok büyük, sivilleri riske attılar. Silah altına soktular. Ama her şey yolunda gibi gözüküyor. Sanki istediği gibi ilerliyor. Sadece diğer suçluyu da bekliyor. İçinden ne çıkacak acaba? Gerçek elmas çıkmayacağına eminiz. Ya da çıkabilir de. Hala diğer elemanı bekliyorlar. Sahte elmaslar da olabilir mi acaba? Silah da var. Put the gun down. I'm a police officer. You're under arrest. Put the gun down. Böyle mi olacak cidden? Bu mu? Abi tek başına mı göreve çıktın? Bu ne lan? Ekip arkadaşlar nerede? Odada bir sürü polis çıkar birden falan diye bakıyordum. Abi diğer polisler nerede? Yani içeri girecek birisi var. Evet, anladı. Evet, bu adamın vuracağını... Çok sıkıntılı durum. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Sivil öldü. Aa yok, tamam, ölmemiş, sadece omuzdan vurulmuş. Vurmak zorunda çocuğu. Hayır, adam çocuğun kanı kafasından vurdu falan, çocuğun kanı sıçradı. Ha, işte arkasından vurmuş işte. Kanı sıçradı. Evet, nasıl korkak gibi davranıyor. Korkuyor. Abi olaylar niye böyle oldu ya? Ulan başka polis yok mu? Tek başına mı göreve çıktın? Abi saçmalığa bak Leo, ne yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi siviller var ama gördüler, duydular her şeyi. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Saçmalık. Tamamıyla saçmalık. Anlamadım neler olduğunu, neler döndüğünü. Tamamıyla saçmalık. Abi sen nasıl bir dedektifsin? Oo, yani parasını vergilendirmemek için böyle bir yalanla devam etmesi lazım. Kimse dürüst davranmıyor bu hikayede. Bu dedektif Leo bunların hepsini Sharon'ı korumak için mi yaptı? Sharon'la Mike'i korumak için yaptı ama ne? Abi bir daha böyle bir şansın olmaz Mike. Bir daha böyle bir şansın olmaz. Dedektif senin resmen git hayatını yaşa falan dedi yani. Ama yani neden abi? Ya hiç kimseyi öldürmediğin için bu mu sebep yani? Şu zamana kadar hiç kimseyi öldürmediğin için mi? Katil olmayan bir hırsız olduğun için mi? Bu mu sebep? Bütün sebep. Yani Leo, seni anlamıyorum ben. Kendi elmas ayırmış. Vay. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Leo de Sharon'la aynı... Shannon mıydı? Shannon denen kadınla aynı kafadaydı. Yani o da artık bıkmış her şeyden. İş yerinde being hurt at work tabelada öyle yazıyordu ya. Artık acı çekmiş iş yerine, artık bu olaylardan bilmem nelerden falan herkesten. Kendisini emekliye ayırmak için böyle küçük bir plan yapmış kendince. Ama sonuçta kaybolan elmaslar var. Hırsız öldü. Nasıl kendisinde diye gösterecek? Yani o elmaslar nereye gitti diye gösterecek. Elmas arasında soruşturma açılmayacak diye zaten kafası rahat herhalde. O yüzden böyle davranıyor. Çünkü vergilendirilmemiş sonuçta.
Elmaslar hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığı için kafası rahat. Anladığımız kadarıyla. Mike da Maya'ya dönüyor. Büyük ihtimal Maya'yı almaya çalışıyor. Los Angeles'a geri dönüyor. Ayrılıyordu şehirden. Ama geri dönüyor. Dedektif Lou bekliyor. Maybe that'll open that in here. Why? What is it? Something nobody's looking for. Kimsenin aramadığı bir şey. Yeah, I don't know what that is. 101 Ocean. Mike çağırmak istedi dedektifi. Belki de. Sadece dedektifin anlayabileceği bir ipucuyla beraber. Shannon'un anlayamayacağı bir ipucuyla. Şehirde kalıp sıradan bir hayat mı yaşamaya çalışacak? Kütüphaneci hayatı. Evet, yeniden başlayıp da. Ha yok. Öyle değilmiş. Öyle oldu zannettim Imagine. Dedektife Mustang'ini bırakmış. Hediye olarak. Hep fotoğraf falan, hep çocuk başka bir fotoğraf yapmak geçmişine dair diye soruyordu ya Maya. Evet. Eski o külüstür arabasından böyle bir arabaya dönmek eminim çok iyi hissettiriyordur. Dedektif Lou'nun böyle bir dönüş yapacağını aslında beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Çünkü hep iyi karakter olarak görmüştük. Dedektif Lou'yu çalışkan, böyle suçluyu yakalamaya çok azimli ve aslında inanılmaz bir fırsat da kendisi için. Yani tabii ki de bu fırsatı da başka yöne değerlendirdi. Kötü yöne değerlendirdi tabii ki de. Film boyunca aslında sürekli Dedektif Lou'nun da Shannon'ın da iş hayatındaki zorluklarını, bıkkınlıklarını, kötü bir süreçten geçtiklerini görmüştük açıkçası. Yani Shannon'un tamam tahmin etmiştim de Dedektif Lou'nun döneceğini düşünmemiştim açıkçası. Bir hırsıza döneceğini düşünmemiştim. Ama bazı şeyleri vardı. Mesela DNA sonucunu aldı ve göstermedi de kimseye. Bunu da fark etmiştik. Çok riskli bir iş yaptı. Aynı zamanda kendi hayatını da ortaya koydu böyle bir işte. Sonunda mesela o genç adam, ismini hala bilmiyoruz bu arada. O sarışın genç çocuk, motosikletçi. O cidden sıkıp da polisi de öldürebilirdi. Böyle bir problem de vardı. Dedektif fakat bundan sonra ne yapacak? Şimdi o kadar elması var. O kadar elmasla nasıl bozduracak? Hadi tamam, bir şekilde bozdurmanın yolunu buldu diyelim. Kimse o kadar parayı, yani bir dedektifin nereden milyonları buldu da nasıl harcıyor falan, böyle onlara harcaması bir sıkıntı olacak. Çünkü büyük alışlar yapamaz, yani büyük alışverişler bilmem ne yapmaz, birden gidip de bir lüks bir daire alsa, lüks bir ev falan alsa şüphe çeker. Anladın mı? Bu polis, yani bu dedektif buna rüşvet mi veriyorlar falan gibisinden diye. Shannon'a da aslında niye elmas verdi? Yani, hepsini kendinde tutabilirdi. Ya da acaba hepsini Shannon'a mı verdi? Elmasların. Ben bunu aslında düşünmedim. Acaba hepsini Shannon'a vermiş olabilir mi? Shannon git sen kendi hayatını yaşa falan demiş olabilir mi? O kadar da olmasın. Yuh be. Çok olur artık yani. Dedektif Lou'yu hiç anlayamam. Yani para için hadi yaptı desek, sondaki o vurgunu dedektifliği. Ama çok büyük riske girdi. Kendi hayatını riske koydu. Kendi kariyerinde riske koydu. Ve sırf bunu Shannon'ın hayatını kurtarmak için mi yaptı? Yani Shannon'ın kariyeri zaten gitti. Hapse girecekti. Hapse girmesini engelledi. Elmasları Shannon'a vererek geleceğini de kurtardı. Fakat bunca şey yeni tanıştığım bir kadın için yapılır mı? Kendisi en azından bir iki tane elmas almıştır diye bakıyorum. Kendisi en azından biraz elmas bırakmıştır diye bakıyorum. Düşünüyorum. Hala anlamakta biraz güçlük çekiyorum dedektifi. Çünkü hala Los Angeles'ta gibi duruyor. O parayı harcamak biraz zor da olacak gibi. Mike Los Angeles'a geri döndü ama bu sefer suçlu hayatı yaşamayacak gibi geliyor. Belki de ya da Maya'yı alıp da çıkabilir de. Böyle bir şey de yapabilir. Tabii ki de tek bir serilik filmde belli yani. Devam filmi geleceğini hiç düşünmüyorum. Bizi sürprizlerle karşılayan bir film oldu açıkçası. Ama benim kafamda tam oturmayan noktalar oldu ya. Çünkü Dedektif Lou karakteri cidden anlamakta zorluk çektiğim bir karakter oldu benim için. Çünkü benim yani gördüğüm kadarıyla insanlar böyle bir gecede değişmez. Bir gecede değişmek çok anormali bir durum. Tamam, Shannon için de böyle bir durum. Shannon da sonuçta kendi ahlakı kurallarıyla, namusuyla para kazanan bir kadındı. O da şirketine ihanet etti. Bilmem ne, hırsızlığa, aslında hırsızlara bilgi verdi. Fakat bu Lou için farklı bir durum. Lou cidden onurlu ve cidden görevine bağımlı bir dedektifti. Bütün ömrü boyunca suçları kovalamış birisi. Belli. Tabii film boyunca diğer çalıştığı ortakların, diğer dedektiflerin falan böyle neler yaptığını gördük. Adam birisine vuruyor.
ve vurduğu kişinin elinde silah yok ama silah tutuşturuyor falan böyle. Ya da silah var ama silah çekmemiş falan, birisini vuruyor, normalde hapse gidecek. Bunun için yalan ifade falan veriyorlar. Ama dedektif Lou'ya dair bu zamana kadar hiç öyle bir şey yapmamış. Birden öyle bir şey yapması çok garip geldi ve çok planlı bir şey de gerçekleştirdi. Planlı bir iş de gerçekleştirdi. Yani çok büyük bir risk. Birden böyle bir şey yapması benim için çok sürpriz oldu dedektif Lou için. Yani Shannon'dan bekliyordum ama Lou'dan cidden beklemiyordum. Yani ilginç bir film olmuş. Ama esas o elebaşı amca vardı bir tane, dedemiz mi ne? O iki asıl hırsızı kontrol eden, Mike'ı ve motosikletçi hırsızı kontrol eden yaşlı bir amcamız vardı. O mesela yakalanmadı. Bu durumda dedektif Lou dürüst davransaydı hem Mike'ı ele geçirirdik hem motosikletçiyi ele geçirirdik. İkisini de ele geçirince o amcaya da yol koyulurdu. Yani çünkü ikisinden birisinin konuşturulurdu illaki. Şey diyeceksiniz, motosikletçi öldü diye, ama şimdi bir dedektif Lou kendi ortaklarıyla falan diğer polislerle çalışsaydı ikisini de güzel bir planla beraber hırsızı da ele geçirebilirlerdi. Bu sayede ölmeden işte yakalayabilirlerdi bence. Dedektif Lou'nun böyle bir değişimi beni aslında üzdü ya. Kötü bir son değildi. Böyle kötü dediğim üzücü bir son oldu. Beni üzdü tabii. Fakat böyle farklı sonlar tabii ki de iyi hava katıyor ya. Bir tane bile iyi kişi çıkmadı hikaye boyunca. Maya bile iyi kişi değil yani ya, bence benim görüşümde. Çünkü Maya bile aslında hikaye boyunca Mike'ın kötü illegal işleri olduğunu şüphelendi. Ama yine de işte hissine yenik düşüp de Mike'la olayını devam ettirdi. Bu da yanlış bir durum. Belli, konuşmasından bile belli yani Mike'ın. Bir şeyler sadece gizleme falan değil. Kötü şeyler yaşadım, kötü insanlarla tanıştım falan gibisinden de bahsetti. Yazılımcılık işini yapmadığını biliyor. O kadar parası falan da olduğunu biliyor. Ya belli, illegal işlerle çok para kazanmış birisi Mike. Maya da bunun farkında. Fakat hissine yenik düşüp de işte ilişkisine devam ettiriyor ve devam da ettirecek gibi. Baksana sonunda Mike'ın peşinden de koşturdu. Yani Mike dese ki, bir şey anladığımız kadarıyla bu hikayeden, Mike dese ki ben hırsızım falan, Maya yine de devam edecek ilişkisine Mike'la beraber. Sıkıntı burada işte. O yüzden bu hikaye boyunca bir kişi bile iyi değildi. Yani herkes suçluydu. Herkes bir şekilde bir suç işleyip bir şeylere gözünü kirletip elini kirletiyordu. Yani çok belliydi. O müdür bile işte aslında yani yanında çalıştığı kişiyi yıllarca dolandırmış, seni patron yapacağız, seni patron yapacağız falan diye. O CEO bile seni yükselteceğiz, sana ortaklık vereceğiz falan gibisinden diye kandırmış yani. Yani böyle ufak bir şey bile yani herkesin bir şeyi var. Bir yalancılığı, bir dolandırıcılığı, bir hırsızlığı, elini kirletişi, bazı gözünü yumması bazı durumlara. Hikayede bir karakter yoktu yani. Bu bariz. Soyguna uğrayan o zengin kişi bile aslında vergi kaçırıyordu. Durumu buydu. Evet. İlginç bir filmdi. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka filmlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.